Uzayla ilgili bazı filmlerden uzaydaki fiziksel gerçekliklerle alakasız birçok yanlış bilgi ve kanı ediniyoruz. Örneğin Star Wars'ta uzay gemisi bum diye patlar. Uzay gemisinden kopan parçalar, vızıltılar çıkararak etrafa saçılır. Bu da yetmezmiş gibi lazer tabancalarından çıkan ateşleme seslerini duyarız. Her türlü bilimsel doktrinle çelişen bu görüntüler ya filmi hatalı bir bilim kurgu filmi yapar ya da filmin bilim kurgu kategorisinden çıkarılarak distopik ya da fantastik kategorilerine dahil edilmesini gerektirir. Çünkü bir filmin bilim kurgu filmi olabilmesi için bilimin bildiklerini inkar etmemesi gerekir. Bu yüzden bir bilim kurgu filminde uzay gemisinin içindeki sesler hariç, uzayda geçen aksiyon sahnelerinin sessiz olması beklenir. 1979 bilim kurgu yapımı Alien filminde, uzayda kimse çığlığımızı duyamaz meşhur repliğinde de altı çizildiği üzere uzayda ses yoktur. Fakat aslında teknik olarak bu da doğru değil. Bilim insanları Hubble teleskobunun çektiği galaksi kümelerinin fotoğraflarını sese dönüştürmüştü. Her bir öğeye bir ses verildi. Yıldızlar ve kompakt galaksilere kısa ve net tonlar, sarmal galaksilere değişen yüksekliğe sahip uzun sesler verildi. İnsanlar ilginç olsa da bu müziği daha çok korkunç bulmuştu. Ses, ışık ve ısı gibi bir dalgadır. Ancak ışığın veya ısının aksine ses, içinde hareket edeceği bir ortama ve bir bölgeden diğerine varlığını devam ettirebilmek için moleküllerin veya parçacıkların varlığına ihtiyaç duyar. Ses dalgaları, ses kaynağının çevresindeki parçacıkların itilmesiyle meydana gelir. Örneğin gitar telinin hareketi, etrafında bir hareket dalgası oluşturur. Hareketin meydana geldiği parçacık, kinetik enerjisini hemen yanındaki parçacıklara iletir. Her bir parça, yanındaki parçaya aynısını yapar. Ve dalgalar, kulağımızdaki reseptörlere kadar ulaşır. Biz de bunu bir nota olarak algılarız. Ancak uzayda sesin bu yolculuğu yapması mümkün değildir. Çünkü sesin oluşturacağı dalgaları iletecek parçacıklar yoktur. Uzayda süpernova gibi birçok patlamanın ve toz parçacıklarının olduğunu biliyoruz. Peki ya bunlar ses dalgalarını oluşturmaz mı diye soracak olsaydık, cevabımız garip bir şekilde hayır olurdu. Çünkü bu parçacıklar, dünyadaki parçacıklardan farklı olarak birbirlerine yeterince yakın değillerdir. Uzayın neredeyse boşluk olduğunu hatırlayacak olursak, söz konusu parçacıklar boşlukta öyle bir dağılmıştır ki sesin taşınması mümkün olmaz. Aslında teknik olarak bir toz bulutunun sesi taşıması beklenir. Ancak genlik o kadar azdır ki bir insanın kulağına ulaşacak bir dalganın oluşması pratikte söz konusu olamaz. Uzay gemisi dışında uzay gemisinin patladığını gören bir astronot için ortaya çıkan sahne göz kamaştırıcı ışığa ve yüksek ısıya karşın bir sessiz film gibi sesten yoksundur. Dünyanın fiziksel koşullarına adapte olmuş insanlar için bu görüntü bilişsel bir uyumsuzluk meydana getirir. Ancak uzay gemisinin içindeki hava sıkıştırılmış olduğundan dolayı geminin içindeki astronot patlama sesini duyabilir. Bu durum, astronotların çalışma arkadaşlarına seslenmek yerine sesi özel radyo dalgalarına çeviren bir cihaz kullanmalarının da nedenidir. Sonuç olarak insanın uzayda ses duyması mümkün değildir.
Ancak hassas bir ekipmanı kara deliğe yönlendirirsek ne olurdu? Ses aynı zamanda basınç farklılaşması olarak da tanımlanır. Ses, havada ilerledikçe sesi çevreleyen havanın basıncı alçalır ve yükselir. Havanın salınımı sırasındaki zaman farkına ise frekans deriz. Frekansın ölçü birimi Hertz'tir. İnsanlar sadece 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekans seslerini duyabilirler. Bu aralığın dışındaki sesler insanlar için duyulur değildir. Kuşkusuz insan için duyulur olmaması, sesin olmadığı anlamına gelemez. Uzayda elektromanyetik titreşimler vardır ve insan kulağı için duyulamaz olan bu dalgalar özel cihazlarla kayıt edilebilir. NASA, Güneş sistemimizdeki sesleri kayıt etmeyi başarmıştır. Duyanların tüylerini ürperten bu sesleri ancak hassas cihazlarla kayıt edebiliyorlar. Ve sadece dünyamızda duyabiliyoruz. İşte onlardan birkaçı.